Çoğu zaman pitbulllar haberlere konu olmuşlardır. Dünyanın en güçlü köpeği olarak bilinen pitbulllar saldırgan eğilimli, kaslı ve fit vücut yapısıyla insanları korkutmayı başarmıştır. Aslında tüm köpekler nasıl yetiştirilirse öyle olmaktadır. Bugün sizlere pitbull'dan daha güçlü 10 köpek ırkını derledik. Sizce aralarında en güçlü köpek hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videonun sonunda ise kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Öyleyse iyi seyirler. Kaslı fakat aynı zamanda estetik görünümüyle dikkat çeker. İtalyan orijinalidir. Oldukça güçlü ve çevik olan bu köpekler orta irilikte köpek sınıflarındandır. Kemik yapıları da kasları gibi gelişmiştir. Kürek kemikleri arasındaki yükseklik ırkın belirleyici özelliklerinden birisidir. Uzun bir ağız burun yapısına sahiptirler. Burun kenarları hafif şişkin görünümlüdür. Çabuk eğitilebilen, zeki, oldukça hareketli ve çevik bir köpektir. Sahibine ve ailenin diğer üyelerine son derece sadıktır. Sert görünüme karşın çocuklara en iyi anlaşan köpek ırklarından birisidir. Bekçi ve yakın koruma köpeği olarak görevini eksiksiz yerine getirir. Diğer köpeklere karşı pek müsamahalı değildirler. Yabancı gördüğü kimselerle tanıştırılmadığı sürece onlara kuşkuyla yaklaşır. Birçok iri ırk gibi bu ırkta yavruluk döneminden başlayacak bir itaat eğitimi ve sosyalleştirme ile ileride sorunlar yaşanmasının önünü alacaktır. Çok iyi bir koruma ve bekçi köpeğidir. Bunun yanı sıra polis köpeği olarak da yararlanılmaktadır. Mollerses olarak adlandırılan işçi grubu köpeklerinin bir alt kategorisine dahildir. Roma İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerinde Yunan adalarını işgal eden Roma lejyonları bu Malatya köpeklerini İtalya'ya götürmüş ve onlardan İtalyan türlerini üretmiştir. Son derece güçlü ve asil bir görünüme sahiptir. Bunun yanı sıra oldukça hareketli, hızlı, çevik ve eğitilebilir bir köpektir. Bir komutu 1 ila 5 tekrar arasında öğrenir. Sahiplerine ve ailesine karşı oldukça koruyucu bir ırktır. Yabancılara karşı genellikle şüpheyle yaklaşır. Kendisine son derece güvenilir. İyi sosyalleştirilmiş bir Doberman gereksiz agresyon göstermemelidir. Dominant bir ırk olduğu için genellikle ilk kez köpek sahibi olacaklara tecrübesiz kişilere tavsiye edilmez. Kürkü ince olduğu için soğuk iklimlere karşı çok dayanıklı değildir. Bu nedenle genellikle bahçeli evlerde yaşamasına karşın evin içerisinde de bahçe özel ısıtmalı kulübelerde uyurlar. Sahip odaklı bir hayvan olduğu için daima sahibinin yanında olmak ister. İş köpeği sınıfında da bir ırk olduğu için sahibinin yanında aktif olarak görev yaptığında mutludur. Almanya'da bu ırkta bir köpeğin damızlık olabilmesi için köpeğin karakter ve fiziki yönden kusursuz olmasına dikkat edilir ve çiftleştirilebilmesi için ZTP testinden geçmektedir. Rottweiler'lar Almanya kökenli bir bekçi ve koruma köpeği ırkıdır. İsmini Almanya'nın Rottweiler kasabasından alır. Rottweiler köpek ırkı bilinen en eski köpek ırklarından birisidir. Tarihsel cetveli Roma İmparatorluğu'na kadar dayanmaktadır. Sürü gütme, bekçilik özellikleriyle insanların birçok konuda yardımlarına koşmuşlardır. Hatta Alp dağlarını aşan Roma ordularının sürülerini yönlendiren ve kafilede bulunan insanların korumasını yapan ırk olarak da tanınmaktadır. Rottweiler, Romalılar dönemine kadar uzanan bir köpek ırkı olduğu bilinmesine rağmen maalesef kökenini net olarak söylemek mümkün değildir. Kesin olarak bilinen şey ise Romalılar genellikle köpeklerin çoğunu arenalarda kavga ettirirken Rottweiler'ları lejyonlara et tedarikçisi olarak tutulan koyunların çoban köpeği olarak beslenmişti. Romalı tarihçi Cornelius'a göre Romalılar 1. yüzyılda bugünkü Almanya'yı işgal ederken köpekler koyunlara nöbet tutmak zorunda kalmışlardı. Bu köpekler 74 yılında da Alp dağlarının eteklerinde bulunan Rottweiler şehrinde Romalılar tarafından kurulan kalelerde yetiştirilmeye başlandı.
300 yıl boyunca bu Romalı çoban köpekleri ile yerli çoban köpekler çiftleştiriliyordu. Bugünkü Rottweiler ile İsviçre dağ köpeklerinin benzerliği bundan ibarettir. Kasaplar bu ırka o kadar çok güveniyor ki bara giderken içi altın para dolu torbalarını Rottweiler'larının boynuna bağladıkları söylenir. Sahipleri eğlenirken onların paraları bu şekilde muhafaza edilirdi. Bekçilik görevini üstlenen Rottweiler'lar zamanla seyyar satıcıları tarafından da tercih edilirdi. Endüstri dönemiyle birlikte çoban ve bekçi köpeklere olan ihtiyaç azalmıştı. 1900'lü yıllarda nesli tükenmek üzere olan Rottweiler ırkı 20. yüzyılın sonlarında yeniden popüler hale geldi. 1910 yılında Hamburg şehri polis şefi Hans Rühlers, Rottweiler köpeğini sarhoş gemicilerin dağılmasını sağlamak amacıyla kullanmıştı. Polisler için bu ırk güvenirliği ve gücü açısından çok önemliydi ve çiftleştirmeler bu doğrultuda gerçekleştiriliyordu. Aynı yılda Alman polisi Alman çoban köpeği ve Doberman ırklarının yanı sıra Rottweiler ırkını da resmi polis köpek ırkı olarak da ilan etti. Rottweiler genel olarak vahşi ve tehlikeli bir ırk olarak görülür. Bedeni çok güçlü olduğundan vahşi davranışlar sergilediğinde tehlikeli olabilirler. Dogo Argentino. Arjantin'de yaban domuzu da dahil olmak üzere birçok hayvan avı amacıyla melezlenmiş, büyük, beyaz, kaslı bir köpek türüdür. 1928'de tıp doktoru, profesör cerrah olan Antonio Norris Martinez, aynı zamanda sadık bir evcil hayvan ve bekçi köpeği olabilen büyük bir av köpeği melezlemeye başladı. Antonio Martinez, Cordoba köpeğinin cinsinin temeli olarak seçildi. Bu cinsin nesli tükenmiştir. Ancak büyük ve vahşi bir köpek olup büyük bir avcı olduğu da söylenmektedir. Martinez bu türü Grand Don, Boxer, İspanyol Mastiff, English Bulldog, Bull Terrier, Pyler Mastiff, English Pointer, Irish Wolfhound ve Dodge Carter'la çiftleştirip melezledi. Her şeyden önce bir av köpeği ırkıdır. Pet olmaya pek uygun değildir. Melezlenerek oluşmuş bir ırk olduğu için bazı genetik kusurlar barındırır. Melanein pigmentinin eksikliğinden dolayı bu köpeklerin yaklaşık %20 işitme problemleri yaşarlar. Çok sıcak ve çok soğuk iklimlere uygun bir ırk değildir. Çok güçlü bir ırk olduğu için sağlam karakterli ve fiziksel olarak da güçlü bir sahip tarafından beslenmelidir. Yetişkinliğe erdiğinde köpek ve diğer hayvanlara karşı pek dost canlısı değildirler. Güçlü ve çabuk pes etmeyen bir ırk olduğu için köpek dövüşlerinde kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır. Alman çoban köpeği veya Alman kurdu. Almanya kökenli bir köpek ırkıdır. Türkçe'de bazen kurt köpeği olarak da anılırlar. Büyük, atletik ve güçlü olduğu kadar zeki olması doğru yetiştirildiğinde bu köpeği mükemmel bir aile veya koruma yahut iş köpeğine dönüştürür. Alman kurtları ikiye ayrılır. İş köpekleri ve şov köpekleri denilen iki farklı versiyonu vardır. İş köpeği olarak üretilen Alman kurtları daha yüksek bir kalçaya ve daha uzun bacaklara sahiptirler. Şov için üretilen köpekler ise daha alçak bir kalça, adeleli bir vücuda ve çok gösterişli bir posta sahip olurlar. Alman kurtları dünyada en çok tercih edilen ırklar arasındadır. İş köpeği olarak asker ve polis köpeği olarak da kullanılmaktadır. Çenesi güçlü olduğundan keskin ısırışlara sahiptir. Gözleri orta büyüklükte, kahverengidir. Neşeli, zeki ve kendisinden emin bakar. Kulakları geniş ve dik ve birbirine paraleldir. Boynu uzundur ve kaldırıp indirerek hareket esnasında hızını ayarlar. Alman çoban köpeği zekası ile meşhur bir köpek ırkıdır. 2000'li yılların başından beri tutulan istatistiklere göre ABD'de en fazla kayıtlı olarak beslenen ilk 3 köpek arasındadır. Alman çoban köpekleri oldukça aktiftirler. Irk standartlarına göre oldukça kendisinden emin bir yapıya sahiptirler. Eğitilmeye heveslidirler ve görevlerini gönüllü olarak yaparlar. Çok vefalı ve sahibine karşı sevecendir. Alman çoban köpekleri görevlerini yaparken ne olursa olsun dikkatleri dağılmaz ve büyük bir ciddiyetle işlerine odaklanırlar. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda Stalingrad Savaşı sırasında kullanılmıştır.
Tibet Mastifi, kökeni Tibet olduğu sanılan büyük, iri ve güçlü bir köpek türüdür. Tibet Mastiflerinin boynunda aslanınkine benzer yele vardır. Tibet Mastifi dünyanın en pahalı köpeği unvanına sahiptir. Tibet Mastifi, Hindistan, Çin, Nepal ve Tibet'teki yerel kabileler tarafından kendi koyunlarını leoparlardan korumak için kullanılmaktadır. Tibet Mastifi adı aslında yanlış bir isimdir. Çünkü bu gerçek bir mastif değildir. Mastif adı bu köpeğe büyüklüğünden dolayı Tibet'e gelen ilk Avrupalı ziyaretçiler tarafından verilmiştir. Tibet dağ köpeği ya da Himalaya dağ köpeği bu cins için daha doğru bir isim olurdu. İnatçı, ısrarcı, iradeli, ilgisiz, zeki, koruyucu bir köpektir. Yüzyıllar önce Tibet'te üretilen Tibet Mastif devasa boyutlara ve kalın kemiklere sahip bir ırktır. Mülkleri ve hayvanları korumak için görevlendirilmişlerdir. Günümüzde de aynı amaçla yardımlara başvurulduğu bilinmektedir. Çok zeki olurlar ancak erken dönemde eğitim verilmezse kontrol edilmeleri ve söz dinlemeleri çok mümkün olmaz. Ona liderin kim olduğu belli edilmelidir. Kafkas çoban köpeği Kafkasya'da yaşayan ender köpek cinsidir. Bu köpek cinsinin Kuzey Kafkasya'ya Tibet'ten 2000 yıl önce kadar geldiği düşünülmektedir. Kafkas dağlarının Çerkez bölgesinde yaygın olarak bulunurlar. Normal köpek ortalamasından daha iridir. Çerkez çoban köpeği Türkiye'de Kangal, İsviçre'deki St. Bernard köpek cinsiyle akraba olduğu düşünülmektedir. Onun alt cinsleri de vardır. Gürcistan'da iki tip Gürcistan Kafkas dağı köpeği vardır. Kazburgeri yani Köse ve Gürcü Kafkas köpeğidir. 2 yaşlarında Gürcü çoban köpeği anaç olarak sayılır. Bu ırk sosyal bir yaşantıya sahip değildir. Genellikle agresif tavırlar sergilemektedir. Her ne kadar çocuklara karşı tolerans tanısa bile baş başa bırakılmamalıdır. Özellikle yabancılara karşı saldırgan olabilir. Atik, baskın ve güçlü bir köpektir. Tosa ya da Japones Tosa, Japonya'dan bir köpek ırkıdır. 2004 tarihli 5199 kanunlu hayvanları koruma kanunu ile tehlike arz eden hayvanlardan sayılan Tosa cinsi Türkiye'de üretmek, sahiplendirilmesi, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaklanmıştır. Şüpheci zeki, korkusuz, duyarlı, saldırgan ve cesur bir köpektir. Dövüş köpeği olarak kullanılmasıyla meşhurdur. Bu cins 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Hindistan Yarımadası'nda kökenli büyük bir köpek türüdür. 16. yüzyıldan kalma Bali Kutta, avlanma ve koruma için kullanılan ve çalışan bir köpektir. Bali Kutta, kelimenin tam anlamıyla ağır buruşmuş köpek anlamına gelir. Kelime, kabadayı kök kelimesinden gelir. Balikatas, zeki, uyanık, duyarlı, enerjik ve saldırgan olarak tanımlandığı ve düzgün yetiştirilmediği takdirde sahibini de ısırabilir. Hindistan'da Angra'dan tanınmış bir veteriner olan Gupta, Balikatas'ın baskın bir köpek olduğunu ve yalnızca deneyimli sahipleri tarafından kullanılması gerektiğini belirtti. Balikatas, Delhi, Gurugram ve Noida gibi alanlarda dahil olmak üzere Pakistan ve Hindistan'da dövüş köpeği için yasa dışı olarak kullanılmaktadır. Kangal açık ara dünyanın en güçlü karakterli köpeğidir ve video onu anlatmaya yetmez. Kangal Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi köpeği ırkıdır. Adını Sivas'ın Kangal ilçesinden alır. Dünyadaki bazı büyük köpekler kulüpleri ve federasyonları tarafından tanınmadığı için Türkiye'deki otoritelerce dünyada safkan bir köpek ırkı olarak tanınması için çalışmalar yapılmıştır. Kangal ilçesine de adı verildiği düşünülen bu köpek, Orta Asya'dan göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülür. Türk boyunun Orta Asya'dan göç ederken yanlarında 3 şeyi getirdikleri, bunların at, it ve koyun olduğu söylenir. Kangallar en geç 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanları tarafından üretilmiş ve Samson olarak adlandırılmıştır. Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler. Ancak bekçi köpeği tanımına da daha çok uyarlar. Zira diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetme ustasıdırlar.
Kangal köpeğinin en belirgin özelliği ise sahibine duyduğu aşırı sadakat ve buna bağlı olarak da sahibine ait olduğu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu nedenle çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi yabani hayvanlara karşı da çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehdit oluşturmazlar. Kangal köpekleri örnek olarak Namibya'da üstün koruyucu yetenekleri sahip oldukları için yaygın bir şekilde yerli çiftçiler tarafından kullanılırlar. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki çiftçiler hayvanlarını ve ekinlerini başta çitalar olmak üzere yırtıcı hayvanlardan korumak için bu köpeklerden yararlanmaktadırlar. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Kangal'dan bahseder. Bu köpeklerin aslan kadar güçlü ve cüsseli olduğu yazar. Kontrollü, koruyucu, bağımsız, atik, duyarlı, sakin ve zeki bir köpektir. Karşısına çıkan her tehdidi canı pahasına savunmuştur. Evet sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlı için like'larınız bizler için önemlidir. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Efe Çok Genç, Aniye Reis, Ömer Aşık, Muhammed Ali, Aylin Agaveya, SKO Ali, Emre Topal, Murat Abacı. Evet sevgili dostlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, videoya yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Evet, videonun sonunda bulunan kutucuklara tıklayarak diğer videolarımıza geçiş yapabilirsiniz. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.